Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle başlangıç seviyesinde çok sık karşılaşacağınız ve ne yapmanız gerektiği konusunda bir fikriniz yoksa çok hızlı bir şekilde aslında kaybedeceğiniz bir mat çeşidine bakacağız. Çoban matına bakacağız. Çoban matı E4 hamlesiyle başlıyor. Beyazlar şahın önündeki piyonu sürerek aslında temelde hem vezirinin çaprazını hem filinin çaprazını açmış oldu. Siyahlar da, tabi burada savunan taraf olarak biz siyahlar oluyoruz. Siyahlar da çoğunlukla ve konumdaki en doğru hamlelerden biri olan E5 hamlesiyle devam ediyor. Ve merkeze piyon getirmiş oldu gördüğünüz gibi. Şimdi burada çoban matı denemesi aslında vezir H5 hamlesiyle başlıyor. Vezir H5 hamlesi. Biz normalde biliyoruz ki prensip olarak açılışta veziri oyuna erkenden girmek çok yanlış. Çünkü vezir oyundaki en kuvvetli taş ve açılışta diğer taşlar tarafından rahatlıkla tehdit edilebilir. Ve o taşlar gelişirken vezir tehdit altında olacağı için kaçmak zorunda kalacak sürekli ve zaman kaybedecek. Şimdi vezir E5'ten, vezir H5'ten sonra görüyoruz ki vezir korunmayan E5 piyonunu tehdit ediyor. Şimdi bununla alakalı siyahların yapabileceği birkaç farklı seçenek var. Öncelikle tabii ki bu piyonu korumamız lazım. Değil mi? Bu piyonu nasıl koruyabiliriz? Şimdi bakalım. D6 hamlesiyle koruyabiliriz. D6 piyon hamlesinden sonra görüyoruz ki artık D6'daki piyon E5'teki piyonu koruduğu için vezir piyonu yiyemez. Ama D6 piyonundan dolayı evet şu anda E5 piyonumuzu koruduk ama uzun vadede kendi filimizin aktif bir şekilde gelişmesini de engellemiş olduk. Filimiz kendi piyonlarımız tarafından kısıtlanmış oluyor. Dolayısıyla bu geçici bir çözüm ve en iyi seçenek değil. Fil D6 hamlesi E5 piyonunu gördüğünüz gibi koruyor. Ama yine baktığımız zaman bu geçici bir savunma hamlesi. Çünkü uzun vadede yine piyonun D7'de kalmasından dolayı C8 filinin gelişimiyle alakalı problemler olacak. Değil mi? Siyah filin D6'da olmasından dolayı siyahlar bu piyonu süremeyecek. Dolayısıyla ileride siyahları tekrardan problemler bekliyor. Dolayısıyla en iyi hamle bu da olamaz. Bu pozisyonda en doğal ve en iyi hamle at C6 hamlesi. Biz at C6 oynamalıyız. Hem filimin çaprazı açık hem duruma göre bu piyonu sürebilirim hem de şu anda E5'teki piyonumu korumuş oldum. Şimdi beyazlar çoban matı denemesine devam etmek adına fil C4 hamlesini yapıyor ve aslında her iki taş gördüğünüz gibi şahın çaprazındaki F7 piyonuna bakıyor ve şu anda F7 karesinden bir mat, çoban matı tehdit ediyor. Eğer siyahlar buna aldırmadan ya da bunu görmezden gelip at F6 ile rakibin vezirini tehdit ederse beyazlar hemen vezir F7 alarak filinin desteğiyle çoban matı yapmış olur ve oyun hemen kayıp ile sonuçlanır. Bunu istemiyoruz. Temelde aslında rakip her zaman hamle yaptığı zaman kendimize şunu sormalıyız. Rakibim bu hamleyi neden yaptı? Ne tehdit ediyor? Bir şey tehdit ediyor mu? İlk başta bunu görmem ve anlamam lazım. Sonra hamlelerime bakmam lazım. İlk rakibin hamlelerine, sonra kendi hamlelerime bakmam lazım. Şimdi tekrardan siyahlarla bir değerlendirelim pozisyonu. Rakip bizim F7 piyonumuzu istiyor ama biz bunu nasıl savunabiliriz? Birçok farklı seçeneğim var. Acaba hangisi en iyisi olabilir? Çünkü iyi bir oyuncu olmak istiyorsanız sadece at L gider diye atı L oynamamalısınız. Ya da vezir çapraz gidiyor diye vezirle çapraz gitmemelisiniz. Onun arkasında bir fikir olması lazım. Mesela siyahlar şu anda vezir E7 oynayarak F7 piyonunu bir kez daha koruyabilir. Gayet de çoban matını şu anda engellemiş oldu. Ama bakın yine aynı şekilde bu filin gelişimini engellemiş oldu. Şu anda geçici olarak çoban matını engelledi ama ileride
bu taşını geliştirmekle alakalı yeni problemler onu bekliyor olacak. Dolayısıyla bu en iyi hamlesi olmamalı. Vezir F6 ile koruyabilirim F7 piyonumu. Hem de filimin çaprazı artık açık. Neden olmasın? Evet, bu da fena bir hamle değil ama bu sefer de atımızın doğal gelişim karesini vezir işgal etmiş oluyor. Değil mi? Siyah at artık buraya gelemiyor. Normalde buradan gelişmek ister. Yine bir taviz vermiş oldu. Onun dışında son bir hamle daha var. At H6 oynayarak at ile bu piyonu koruyabilir. Ama bu da aslında bir taviz hamlesi. Az önce bahsettiğimiz gibi atlar köşelerden çıkmak istemiyor çoğunlukla ve aslında şu anda köşeden çıkmış oldu ve çok da iyi bir pozisyonda değil. Beyazlar bu at hamlesine belki de hemen D3 oynayarak F7 piyonunu koruyan savunma taşını değişip F7 piyonunu tekrar F7 karesinden mat yapmak isteyecek. Dolayısıyla bu pozisyonda siyahların en iyi hamlesi G6 ile veziri istemek ve aslında vezirin piyonunu yemesini de engel olmak. Beyazlar G6 hamlesine tabii ki de veziri kaçıyor ama F3 karesine kaçıyor. Bakın en başlangıç karesine gelmedi. Rakibim bu hamleyi neden yapmış olabilir? Evet, fark ediyorum ki tekrardan bu sefer dik bir şekilde F7 karesinden mat tehdit ediyor. Bunu engellemeliyim. Hemen at F6 oynayarak tekrardan vezirin piyona bakmasını engellemiş oldum. Ve kendi vezirim kendi atımı koruduğu için rakibin veziri bizim atımızı yiyemez. Şimdi burada beyazlar G4 hamlesiyle devam ediyor. G4. Fikir bir kez daha piyonu sürüp atı tehdit edip at da herhangi bir yere kaçarsa artık vezirimizin önü açılmış olacak ve vezir F'yi mat edebileceğiz. G4 hamlesini şimdi beyazların G5 tehdidi var. Tabii bu birçok farklı hamleyle engellenebilir. Mesela H6 oynayarak rakibin piyonunun ilerlemesini engelleyebiliriz. Çünkü gelirse hemen onu yiyebiliriz. Güzel bir hamle. Ama daha iyisi var. Rakibin vezirinin oyuna erkenden girmesinden yararlanmak. At D4. Ver veziri, ver C2'den çatalı. Vezir D1 oynamış beyazlar. Şimdi D5. Bunları biraz ezberlememiz gerekiyor açıkçası. Çok zor değil. Hamleleri arka arkaya ezberlerseniz çok hızlı bir şekilde kendi maçlarınızda uygulayabilirsiniz. Şimdi hem fili hem piyonu tehdit ediyorum. Beyazlar piyonla piyonu yemiş. Şimdi filimizin çaprazını az önce tempolu bir şekilde açtığımız için fille piyonu yiyip tekrardan vezire saldırıyoruz. Bakın vezir oyuna erkenden girdiği için nasıl cezalandırılıyor rakibin taşları tarafından. Hep istiyoruz, hep istiyoruz. O ise ya kaçmak ya da kendisini korumak zorunda kalıyor. Şimdi vezir tehdit altında, buna karşı beyazların bir şeyler yapması lazım. İki tane aslında seçeneği var gibi. Bir tanesi belki atla kapatmak. En azından veziri kaybetmeyecek. İkincisi ise piyon ile arayı kapatmak. Bu da bir seçenek aslında. Şimdi ilk başta atla kapatmasına bakalım. Eğer atla kapatırsa iki hamlede mat var. Çok güzel. At F3 şah. Tek hamlesi kaçmak. Ve fil H3 çok güzel bir şekilde mat olmuş oluyor beyaz şah. Rakibi mat ediyoruz. O bizi çoban matı yapmaya çalışıyordu. En sona mat olan o oldu. Doğru bir şekilde tabii bilmemiz lazım. Burada at E2 değil de F3 ile devam ederse ölümcül çaprazı açmış oluyor ve bundan yararlanmak adına siyahların mükemmel bir hamlesi var. At E4.
siyah vezir H4 karesine gelmek istiyor. Oradan beyaz şaha ciddi tehditler yaratacak. Şimdi tabi bakıldığı zaman siyahlar gönüllü olarak kendine çatal attırmış gibi gözüküyor değil mi? Bu piyon artık ikisinden istediğini yiyebilir temel olarak. Ama yiyemiyor biraz baktığımız zaman. Öncelikle atımızı zaten yiyemiyor. Çünkü bu sefer bu çapraz açılıyor ve siyah fil veziri yiyebilir. Bu mümkün değil. Eğer fili yerse şimdi vezir H4 şah. Tek hamle şah F1 kaçmak ve sonrasında siyahlar vezir F2 oynayarak beyaz şahı mat ediyor. Çoban matı yapmaya çalışırken bir anda vezir ileriye çıktı, bir şeyler tehdit etti. Ama siyahlar doğru bir şekilde savunup karşı saldırı yapıp en sonda beyazların şahını mat etti. Oyunlarınızda kesinlikle eğer oynuyorsunuz çoban matı yapmayı bırakın. Çünkü çoban matı evet çok hızlı bir şekilde size oyunu kazandırıyor gibi gözükse de iyi bir satranç oyuncusu olmak istiyorsanız sizin daha uzun maçlar yapmanız ve sürekli o maçlarda yeni hesaplar, yeni pozisyonlar görerek satrancınızı geliştirmeniz lazım. Çoban matı yaparak satrancınız gelişmez çünkü yeteri kadar zaten satranç oynamamış oluyorsunuz. Maç 5 hamlede bitiyor. Kazansanız ya da kaybetseniz hiç fark etmez. Tabii kaybetmemek daha önemli ama kazansanız bile size hiçbir getirisi yok. Sadece güne atlatmış oluyorsunuz ama iyi bir oyuncu olamayacak oluyorsunuz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bunları ezberleyin. Kendi maçlarınızda internette ya da arkadaşlarınızla, anne babanızla oynarken bunları uygulamaya çalışın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.